Kei benim ikinci solo albümümün adı. Türkçe'de evler anlamına geliyor. Ee, Benim fikir ve sanat üretimim ortamında e, m- kullandığım ve yoğunlaştığım hatırlama ve hatırlatmak kavramlarıyla da ilişkili aslında bu albüm. İlk albümüm de yine hatırlamak ve hatırlatmak temasıyla ilişkiliydi. Bu devamlılık bu albümde de var. Belki diğer albümlerimde de olabilecek bir şey. Ya da diğer sanatsal üretimlerim içinde de olabilecek şey. Bilginin ve duygunun sadece öğrenilerek, deneyimlenerek elde edilemeyeceğini düşünüyorum. Genetik aktarımla da bunu elde edebileceğimizi düşünüyorum. Biraz metafiziki bir duyumu olabilir bu söylediğim şeyin ama keşke zaman yetse ve hal yetse bunu kendi mantığıyla da açıklayabilsek. Bir de kendi haddimi de bu konuda da aşmak istemiyorum aslında ama en azından ben bu fikre tabi biriyim. Hatırlamayla ilişkim var, hatırlatmakla ilişkim var. Kendime en başta bunları. Ve hatırlarken bazı kokuları, bazı sesleri, bazı yankıları, bazı imajları kullanıyorum. Tamamen araç anlamıyla söylüyorum. Bu albümde buna vesile olan bir çalışma diyeyim. Eee, Mekan en güçlü hatırlatıcıdır ya da en güçlü hatırlatıcılardan biridir. Eee, Ve evler de mekanın en önde gelen unsurlarından. Ve evleri sadece ben duvarı, penceresi, mutfağı olan bir adres olarak tanımlamıyorum. Adresler olarak tanımlamıyorum. Aynı zamanda kendimize ait hissettiğimiz alanlar olarak tanımlıyorum. Bu kendime ait hissettiğim alanların yankısıyla ilgileniyorum. Evlerde duyduğum seslerle ilgileniyorum. Evleri yasla da ilişkilendiriyorum, neşeyle de ilişkilendiriyorum, travmalarla da ilişkilendiriyorum, iyileşmekle de ilişkilendiriyorum, güvenle de ilişkilendiriyorum. Bir sürü hali var evi. İşte belki kucak diyebiliriz, ana kucağı diyebiliriz, tekrar geri dönme hali diyebiliriz, tekrar güvende hissetme hali diyebiliriz. Ben biraz eee, buraları anlamlandırmaya çalışıyorum kendi kişisel dünyam içerisinde. Ve evlerle bunu kendime yardım kabul ediyorum. O evlerde duyduğum sesleri bir şekilde daha düzenli hale getirip müziğe dönüştürme derdim var. Eee, O evlerde dinlediğim şarkılar ya da o evlerin bana hatırlattığı bazı şarkılar ve bu şarkıların finalinde bir albüme dönmesinden bahsediyorum. Evler albümü aslında bu duyguyla ortaya çıkmış bir albüm. Evler albümü iki bölümden oluşuyor. E, Daha önce Zetice kayıtlarında denediğimiz bir e, biçimdi bu. E, Yine bu albümde de denemek istedim. E, iki bölümden oluşuyor. E, Birinci bölümün adı Şemuge. Şemuge eşik demek Zazaca'da. Özellikle Kırmançlar için yani Zazaca konuşan Alevilerin
bu kavramı çok net anlayabileceğini biliyorum. Eşik metaforu çok önemlidir. Yani bir evin sahibi vardır. Siz o eve girerken de e, o evin sahibinden izin alarak girersiniz. Aslında evin kendisinden izin alırsınız. Sahibinden kastım e, o mülkün sahibinden bahsetmiyorum. İnanışa göre o evin ayrıca bir sahibi vardır. O eşiği geçmeden önce onlardan izin alırsınız ya da ondan neyse artık. Buna inanalım ya da inanmayalım başka bir şey ama bize bıraktığı güçlü bir imge var. Ben bu imgeyle ilgileniyorum. Dolayısıyla insan ilişkilerinde de yaptığım yine sanatsal üretimlerde de bir eşiği geçmeyle hep ilgim oldu. Bu albümün birinci bölümüne eşik dedim. Bunu da dille tanımlıyorum. Yani kendinizi en iyi ifade ettiğiniz hal e, sizi evinizde hissettirir. E, O yüzden dil insanın evidir demişler. Benim de benimsediğim bir söylem bu. Dolayısıyla Şemuge'de yani eşik bölümünde kendi ana dilim olan Zazaca şarkılar var. 2 tane. Ve de Kurmancı 2 tane şarkı var. Eee, Evinden çok uzakta ölen Dersimli bir askerin Ovacıklı Abbas'ın hikayesi, Kore Savaşı'nda ölen Abbas'ın hikayesini eee, söylemeye çalıştım, havalandırmaya çalıştım. Daha önce Zetice kayıtlarından Varvay Yalınayak adlı şarkıyı burada havalandırdım. Sözü ve müziği bana aitti. Eee, Sonra Hasbi Degdi diye Amari Gazancıyan'ın söylediği bir kurmancı şarkıya yer verdim. Bu Bedros Aloy Haydaya'nın 1986 yılında Fransa'da huzurevinde yaptığı bir kayıttan duymuştum Hasbi Degdi'yi. E, Mayri Gazancıyan söylüyordu. Çok etkilemiştir beni. Yine evinden uzakta bir kadının söylediği bir şarkı. Yine Dotman var. Kığ'ya ait. Hol Hol. Ee, Dotman Kığ'da çok yoğun bilinen bir kılamdır ve çocukken evde de duyduğum bir kılamdı. İkinci bölümün adı ise Annelerin Sofraları. Annelerin sofralarında metiye, işte nefes değiş örnekleri var. Ee, Bu ismi vermemin sebebi de ben nefes değiş, metiye bu formları annemin ve arkadaşlarının kurduğu sofralarda öğrendim. İşte konserlerde çokça anlatmışımdır. Bu sofralarda e, muhabbeti, demi ve sedayı duymuşumdur, anlamışımdır kendimce. Eee, Yediğimiz, içtiğimiz, doyduğumuz sofralardan bahsediyorum. Hem fiziksel olarak hem duygusal olarak. Doyarak kalktığım sofralardı ve sofraların finalinde, bu gecenin finalinde sofraları yine annem ve arkadaşları toplardı. Yani hem bizi fiziksel hem de duygusal olarak doyurup hem de o sofraların pisliğini de çeken insanlardı diyeyim. Bu anlamda ne kadar methetsem az. Ben onlara adıyorum. Annem ve arkadaşlarına, annelerime adıyorum bu bölümü. Eee eee, Umuyorum bir şekilde eee, bu hatırlama hali, o sofraları hatırlama hali hep yanımda yürüsün. Bunu kendime aslında bir not olsun diye kaydettim bir köşeye ve paylaşmak istedim. Eee içeriği bunlardan oluşan bir albüm aslında.
Albümü video ve ses olarak eş zamanlı kaydettik. Yani albümün sesini kaydederken, müziği kaydederken aynı zamanda video kaydı da yapmak istedik. Hem e, dönemin ruhuyla ilgili bir şey. E, Yani video kaydından bahsediyorum. Bunun enerjisi bayağı güzel oldu. Hiç içime sinmedi. Bakalım dinle abi. Hatası, günahı, sevabıyla bir şey yapmak istedim. E, Kanal kayıt başka bir yöntem. İşte hücum kayıt başka bir yöntem. Ben hücum kayıtı denedim. Daha önce kanal kayıtla da albümler kaydettim. Çok matematiksel ölçülere uygun bir şey olsun istemedim bu albüm. E, Çok o moda söylemle samimi ve doğal bir kayıt olsun istedim. Olabildiğince o anı kaydetmeyi hedefledim. Çünkü önceden şey vardı. Bir şeyi kaydederken çekinirdim. Bu benim müzisyenler iyi anlayacak. Ee, Müzisyenlerin düştüğü bir tuzak bence. Müziği müzisyenlere yapmak. Ben o hataya kendi açımdan çok düştüm bir dönem. Ve bir şeyleri yaparken gizliden kanıtlama ihtiyacıyla yaptım. Bir dönemin böyle geçti. Bence bir sürü müzisyende de olan, çoğu müzisyende de olan bir şey. Sanırım bundan vazgeçtim ve rahatladım biraz da. Yapıyorsam da böyle yapayım. Ee, iyi, kötü fark etmiyor ama bana ait. Bir şeyi saklamadan yapıyor olmanın konforu çok başka bir şeymiş. Bu albümü mesela özellikle bu yüzden de kaydetmek istedim. Kendime hatırlattığım bir şey bu çünkü. Müzisyenlere değil ya da tırnak içinde kamuya değil, önce kendime yaptığım bir şey. Sonra tabii ki e, dürüst olmak gerekirse bu işi talibine de talip olana da yaptığımı söyleyebilirim. Yani biçimi oluştururken aklımda hep bu vardı ve bu amaçla böyle eş zamanlı video ve ses kaydı yaptık. Hatasıyla, günahıyla o an olduğu şekliyle e, belki 50 sene sonra da oturup dinleyeceğim, içindeki hataları duyabileceğim bir iş yapmış olmanın e, rahatlığı var. Razıyım bu anlamda kendimden. İnsan bir iş yaparken hele ki böyle kamusal bir iş yaparken eee, o işi ortaya çıkaran bir sürü etkiyi etmeni daha doğrusu düşünüyor. Yani o işi ortaya çıkaran insanları, çıkmasında emeği olan insanları, şeyleri düşünüyor. Ya bu albümün de ortaya çıkmasında dediğim gibi annem, arkadaşları, işte o eşiği geçip diğer tarafa geçtiğim anda ki insanlar. Bunların çok etkisi var. Ama daha açacak olursam da son süreçte özellikle ülkenin politik ve ekonomik koşullarından kaynaklı yurt dışına gitmek zorunda olan ya da çok öncesinden oralara yerleşmiş olan arkadaşlarımla, dostlarımla, aile eşrafımla konuştuğumda kendilerine ait hissedemediklerini duyuyordum onlardan da. Ve bunu da biraz da olsa anlayabildim son süreçteki seyahatlerden ötürü. Ee, insan daha güvende, örneğin cezaevine girmeyeceğini bildiği bir ülkede ya da parasının pul olmadığını bildiği bir ülkede elbette daha rahat hisseder. Ama işte dedik ya dil, e, insanlarla kurulan direkt iletişim, bazen baktığın manzara, tabelalar, bunlar çok etkiliyor ait hissetmeyi. Yani evde hissetmeyi. Yani kendini evinde hissetmeyen çok fazla tanıdığım var. E, Biraz onlara da ithaf ettiğim de bir albüm. Umarım hani çok büyük bir iddiayla söylemiyorum bunu.
Sanki çok ulvi bir şey yapıyormuş gibi söylemiyorum ama pul değil yaptığım şey. Umarım onlara e, evde olma sakinliği hissettirebilecek sesler olur bu sesler. E, Yani bunun için de evi bulmak değil, evi inşa etmekle ilgileniyorum. Bu onun küçük bir adımı bu albüm. Evi inşa etmenin küçük bir adımı. Dilerim duyana şifa olsun.